Merhaba dostlar, bu videomuzda fonksiyonlarla alakalı bir tane daha örnek yapacağız. Fakat örneğe geçmeden önce biliyorsunuz ki diğer yazdığımız programlarda konsol ekranında Türkçe karakter görüntüleyemiyorduk. Ben bu yazdığım programda konsol ekranında Türkçe karakter görüntülensin istiyorum. Bu yüzden bir kütüphane kullanmamız gerekecek. Bu kütüphane lokal hash kütüphanesi. Hemen o kütüphaneyi ekleyelim. Lokal hash. Ve kullanacağımız fonksiyonun adı da set local. Oh, yazamadık bir türlü. Set local diyeceğiz. lc alt tire all virgül tırnak içerisinde Turkish yazacağız. Böylelikle artık konsolda Türkçe karakter görüntülenmiş olacak. Hemen deneyelim. Printf ile diyelim ki Türkçe. Derleyip çalıştırdığımız zaman konsolda artık Türkçe karakter görüntülenebiliyor. Gelelim bugünkü yapacağımız programa. Bugünkü programımızın amacı dünyanın herhangi bir noktasındaki derinlik değerini yazdığımız zaman o noktadaki sıcaklığı bize döndüren bir program yazmak. Buradaki sıcaklığı hem Celsius hem Fahrenheit cinsinden döndürmesi gerekiyor. Bunun için iki tane fonksiyon tanımlayacağız. Bir tanesi Celsius cinsinden hesaplama yaparken ikincisi Celsius hesabını Fahrenheit'a çevirecek olan fonksiyonumuz olacak. Dilerseniz başlayalım. Bir double derinlik değişkeni tanımlıyorum. Bu arada bu lokal kütüphanesi sadece konsolda Türkçe karakter görüntülüyor. Yani burada aslına bakarsanız yaptığımız değişken tanımlamalarında falan tekrar Türkçe karakter kullanma durumumuz olmayacak. Buna dikkat ederek yazmamız gerekiyor programı. Printf ile diyelim ki derinlik bilgisi giriniz. Hatta buraya parantez içerisinde derinlik bilgisinin kilometre cinsinden olacağını yazalım. Formüllerimiz, bu arada formülleri göstermeyi unuttum, pardon. Celsius cinsinden hesaplama yapmak için 10 çarpı derinlik artı 20 diyeceğiz. Fahrenheit cinsinden hesaplama yapmak için de 1.8 çarpı Celsius artı 32 diyeceğiz. Yani önce Celsius'lerini hesaplatırsak buradan aldığımız dönütü direkt bu formülün içerisine koyup programımızı bitirmiş olacağız. Derinlik bilgisini özür dilerim. Kilometre cinsinden giriniz dedik. Yüzde LF deyip derinlik bilgisini istiyorum. Artık programımız derinlik bilgisini alacak konuma geldi. Bir fonksiyon yazabiliriz artık. Double Celsius hesapla diyelim. Bunun içerisinde de bir değişken olsun. Bu değişkenin adı da kilometre olsun. Süslü parantezleri açalım. Bu arada fonksiyonu artık böyle yazdıktan sonra hemen şöyle kopyalayıp yukarıda initialize edelim. Önceki yazdığımız programlarda hatırlıyorsunuz bunları initialize etmeyi hep unuttuk. Sonrasında bize sorun yaratmasın. Şöyle. Kilometre değişkenini aldık. Burada bir double sıcaklık diye bir değişken tanımlayalım. Sıcaklık. Aslına bakarsanız direkt return'in içerisinde döndürebiliriz bu değeri. Fakat ben diyorum ki burada bir değişken tanımlayalım ve bu değişkeni döndürelim. Ve diğer yazdığımız fonksiyonda direkt return'in içerisinde hiçbir değişken tanımlaması yapmadan değer döndürelim. Sıcaklık eşittir 10 çarpı 10 çarpı kilometre, bunu da parantez içerisine alalım. 10 çarpı kilometre artı 20 idi. Artı 20. Ve return sıcaklık.
Evet, artık bu fonksiyonumuzu tanımladık ve bütün işlemleri yapacak hale getirdik. Bir de Fahrenheit için yapacağız. Hemen onu da buraya yapalım. Şuradaki ismi Fahrenheit'a çeviriyorum. Değişkenimin adı kilometre olarak kalabilir. Çünkü bu fonksiyonla bu fonksiyonun artık bir bağlantısı olmayacak. Yani iki tane aynı değişken adı bir programda gibi düşünmeyelim. Ama bu programı şu an bu şekilde çalıştırmış olsaydım, burada kilometre ve burada kilometre varken hiçbir problem olmayacaktı. Ama programda sadelikten ve anlaşılabilirlikten yana olduğumuz için diyelim ki mesela kilometre alt tire fah diyelim, mesela Fahrenheit'ı kilometresi olduğunu anlayabilirsin diye. Yani bu dediğim gibi aslında küçük bir program olduğu için çok belki dikkat etmeye gerek yok. Yine de el alışkanlığı olsun. Bu şekilde tanımlama yapalım. Ne demiştik? Return'in içerisinde döndürelim direkt. Hiçbir değişken yukarıda tanımlamadan döndürelim demiştik. Burada uygulayacağımız formülde 1.8 çarpı Celsius artı 32. Hemen yazalım. 1.8 çarpı kilometre, pardon, direkt değişkeni yazıyordum. Fakat yukarıdaki artık fonksiyonu burada yazmam gerekiyor. Niçin? Ben burada çıktı alırken diyeceğim ki derinlik bilgisini Celsius hesaplarının içine yazayım. Celsius hesaplarının verdiği sonucu buraya getireyim ki Celsius'la Fahrenheit arasında bir döngü işlemi, döndürme, ne derler? Çeviri işlemi olsun. O yüzden Celsius hesapla fonksiyonunu çağırıyorum ve içerisine kilometre alt tire Fahrenheit değişkenini tanımlıyorum. Artı 32 yapacağım. O yüzden bunları bir parantez içine alayım. İşlem karışıklığını önlemek için ve artı 32 diyelim. Şu anda iki fonksiyonumuz da hazır. Artık main içerisinde dönüp çıktılarımızı alabiliriz. Printf Celsius cinsinden sıcaklık. Ben burada sadece virgülden sonra iki satır görünsün istiyorum. O yüzden %2F koyacağım. Ve sonuna da slash n koyalım, ters slash n koyalım ki alt satıra bir de Fahrenheit cinsinden olan bilgiyi yazdırsın. Ve Celsius hesapla derinlik. Aynısını bir de Fahrenheit için uygulayacağım. Fahrenheit cinsinden sıcaklık. Burayı da Fahrenheit hesapla yapalım. Ve bunun içerisine koyacağım bilgi de derinlik olacak. Çünkü şöyle düşünün. Fahrenheit hesaplayı çağırdığım zaman derinlik bilgisini buraya koyuyorum. Yani kilometre Fahrenheit'a derinlik bilgisi geldi. Program bu satıra gelip okumaya başladığında Celsius hesapla fonksiyonunu görecek ve bunun içerisindeki değişkenin de derinlik olduğunu fark edecek ve getirip buradaki kilometre bilgisinin içerisine derinliği koyacak ve bu satırı otomatikman hesaplaması gerekecek. Bu satırı hesapladıktan sonra 1.8 ile çarpıp üzerine 32 ekleyecek. Programımız bu şekilde. Burada tekrardan görüyorum ki initialize etme işlemi gene unutulmuş. Çok merak ediyorum. İlk seferde çalıştırmayı bu sefer başarabilecek miyim? Derleyip çalıştır diyorum. Evet, şaşkınım. Diyelim ki mesela 12 kilometre. Celsius cinsinden sıcaklığımız 140, Fahrenheit cinsinden sıcaklığımız da 284 derece olacakmış. Program çalıştı ilk seferde. Ben de hayretler içerisindeyim. Gerçi çok basit bir programdı. Yani çok hata yapılmaya müsait bir program değildi ama
Gene de işte ufak noktalı virgül hatası oluyor. Ne bileyim initialize etmeyi unutuyorsunuz fonksiyonu yukarıda falan filan. Tekrardan deneme yapalım. Mesela 56.8 derece diyorum. Ve 580'e 1076 çıktı. Mesela böyle birazcık daha şey yapalım. Pardon. 23.679 250'ye 482 çıktısını verdi. Tabi burada değeri 10 ile çarptığı için programımız böyle hep sonu 00 denk geldi. Muhtemelen burayı işte 2F yapmamış olsaydık 00'lar yerin yani 00'lar devam ettiğinde farklı sayılar olacaktı. Hatta bir de o şekilde deneyelim. 2F değil de tamamını görelim. Mesela 42.675. O gene 00 çıktı. Güzel. Demek ki öyleymiş. O zaman tekrar 2F'e döndürebiliriz. Ama ben şeyi merak ettim. Acaba internetteki herhangi bir convert işleminde, herhangi bir converter'da Celsius to Fahrenheit yazalım. Celsius Fahrenheit dönüştürme. Bakalım buradakiyle aynı sonucu verecek. Mesela 42.3. Biz de yazalım. Programımızı çalıştıralım. 42.3 yazdım. 440'a 824. Pardon, ben 42.3'ü derinlik bilgisi olarak yazıyorum. Hemen düzeltelim. 440 yazacağım tabii ki. Şuraya. 440 yazdım. Evet, 440 santigrat 824 Fahrenheit ediyormuş. Programımız doğru bir şekilde çalıştı. Bu da böyle bir programdı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İlerleyen zamanlarda artık döngülerin de işin içine girdiği daha karmaşık programlarda gene videoları genişleteceğiz. Herkese iyi çalışmalar. Teşekkürler.